Öncelikle bilimle kurduğumuz ilişkiye ve kariyer yolculuğumuzun başlangıcına dönecek olursak, bilim alanında ilerlemeye karar verdiğiniz anı hatırlıyor musunuz? Sizi bu yola yönlendiren en güçlü motivasyon neydi? Yani net bir şekilde hatırlıyorum. Çok da bir zaman geçiriyormuşum. Yani aslında çocukken sürekli bir takım Bilim Çocuk dergisini okuyarak büyüdüm aslında. İşte sonrasında bilim tekniği evrildi ama ben ilkokul 4-5 civarlarındayken TÜBİTAK her yaz düzenli olarak yaz bilim kampı yapıyordu. Ama bu kampa katılabilmek için de belli bir kura sistemi vardı ve orada çıkarsan gidebiliyordum. Ben de o konuda çok şanslıydım. Son yapılan yaz kampının son haftasına çıkmıştım ben de. Orada böyle ODTÜ'lü üniversite öğrencileri vardı başımızda duran ve her gün çeşitli alanlarda deneyler yapıyorduk. İşte bir gidiyorduk mikroskopla bir şeyler inceliyoruz, gece oluyor teleskopla gökyüzünü inceliyoruz, işte kazılar yapıyoruz, bulduğumuz şeyleri başka mikroskoplarla inceliyoruz derken var olan ilgimin, becerimin de olduğunu anladığım yer orası oldu. Sonrasında kamptan dönünce hemen kendime böyle minik bir mikroskopla teleskop almıştım. Evde kanını böyle akıtıp onu ölçmeye çalışıyordum, biraz komik. Hatta anneme çok yapıyordum ki sen de ameliyatlara gireyim, izleyeyim biraz diye. O da sokuyordu beni sağ olsun. Öyle aslında ilgim olduğunu ve bu alanda gerçekten mutlu olacağımı hissettim. Zaten hani ailemizde de akademisyenlerin çoğunlukta olmasından kaynaklıdır belki. Çocukluğumdan beri akademisyen olmak istedim ama mühendis olmaya karar verip akademide ilerlemeye karar vermem 6. sınıfa başlarken oldu. Yani üniversite sınavı zamanında tek tercih nanoteknoloji mühendisliği yazdım. Ve bir gün bile pişman olmadım yani aslında o şekilde başladım. Teşekkürler. Kariyerinizin başında size ilham veren bir kişi, bir deneyim ya da bir kırılma noktası oldu mu? Yani aslında mesleği seçmemde etkili bir kişi oldu, ilham kaynağı olarak bunu, rol model aldım ve daha sonra da kariyerimin başında da ilham kaynağı vardı. İkisi de kadın açıkçası. Birisi şöyle, lisedeyken benim kimya dersim çok kötüydü, 2 kere üst üste. 2 kere üst üste kötü not getirmiştim. Annem babam konuya el koydu. Ben abimin dershanesindeki kimya öğretmeninden destek aldım ben. Ve onunla tanıştığımda böyle gerçekten bayağı hayranlık oluştu bende. Çünkü bilgisi, donanımı çok iyiydi ve öğreticiliği de çok iyiydi. Ondan sonra da kimya dersim çok iyi olmaya başladı benim. Yani gerçekten orada beni yakaladı yani kimya öğretmenim. Daha sonra lisans, yüksek lisans eğitimlerim kimya mühendisliğinde tamamladıktan sonra kariyer hayatıma başladığımda da ilk yöneticim yine kadındı, laboratuvar yöneticisiydi. Yine aynı ortamı bulduğum gibi hissettim. Çünkü onun o iş yapışı, bakış açısı, problem çözmesi gibi şeylerde de kendime direkt ilham aldığım kişi oldu, rol model oldu bana. Yani aslında kariyerimi oluştururken hem zemini hazırlayan kişi yine bir kimya öğretmeni, kadın kimya öğretmeni, diğeri de oldu, kadın yönetici oldu açıkçası, kariyer yolculuğunun başlatan kişi de. Sezin Hocam, bugün yeniden başlasaydınız yine bu alanı seçer miydiniz? Gerçeklerimiz özgür. Yani tabii ki zorlukları var ama seçerdim çünkü bu böyle bir özel sektörde çalışmak gibi değil tam olarak. Çünkü böyle ya bir şeyler ürettiğinizi hissediyorsunuz, yani böyle ortaya bir ürün çıkıyor ve böyle ya o sizi böyle mutlu ediyor, tatmin ediyor. Herhalde en farklı tarafı böyle bir şeyleri merak edip sonra o merak ettiğiniz şeyi araştırma özgürlüğü oluyor. O açıdan özgürlük var. Yani yapardım herhalde, isterdim. Çünkü bunun getirdiği o duygu, hani bir şeyleri merak edip sonra araştırıp sonra onu bulduğum zamanki o ilk düşüncem doğru çıktı, deneylerle ispatladığım kısmı gerçekten çok güzel bir şey yani.
Hocam, peki biraz da UNAM'dan öncelik olursa, UNAM'da bilim üretimi fikri sizin için Ben araştırma yapmaya başlayalı, seneyi söylersem şimdi üzücü bir sadik çıkacak ama sanırım 97'den beri laboratuvarda çalışıyorum. Lisanstım o zaman, daha öğrenciydim. Çok geçmiş, hesaplayamadım şu anda. Ama çalıştığım, en memnun kalarak çalıştığım yer burası. Çok farklı yerlerde çalıştım. Ön sırada Özgür Bey'in oturuyor olmasının cevabımda bir etkisi yok. Altı hiç sorumlusu olmamın da bir etkisi yok. Tamamen gönüllü, özgür irademle cevap veriyorum. Yani burada gerçekten ben çok mutluyum. 5 seneyi geçti. Daha önce de ben doktora sonrası araştırmacı olarak UNAM'daydım aslında. Daha öncesinde de doktora öğrencisi olarak kullanıyordum. Yani her aşamada da farklı UNAM'da araştırma yapma şansım oldu. Buradan hep memnunum. En ilk söyleyeceğim şey, burada bir araştırma özgürlüğü var. Yani bu pek bir şey ifade etmeyebilir. Hani hoca olana kadar, yani kendi grubunu kurana kadar çok bir şey ifade etmiyor aslında, ama araştırma özgürlüğü şu demek: istediğimi çalışıyorum, istediğim konuyu çalışıyorum ve bazen ben kendim de şaşırıyorum. Bu konu nereden çıktı diye. Şu anda proje yazma dönemindeyiz. Biraz böyle hisler dolaşıyor. Bu konuyu çalışmak istediğimize emin miyiz diye, ama gerçekten hani ilgimizi ne çekiyorsa ona yönleniyoruz ve destek alabildiğimiz takdirde de çalışıyoruz. Bunun dışında ortamımız çok güzel burada. Yani arkadaşlıklarımız çok güzel. Ben çalışma, iş arkadaşlarımız çok memnunum. Güzel zaman geçiriyoruz. Zamanımızın çoğunu burada geçirdiğimiz için de buradaki ilişkiler önemli oluyor açıkçası. Yani ailenizden çok buradaki çalışma arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Gerçekten bunu da yaş ilerledikçe insan fark ediyor. Birlikte zaman geçirdiği insanların hani hem kalitesi olsun hem niteliği olsun çok önemli. Son olarak da Duygu Hanımlar burada. Yani UNAM'ın idari ofisinin, destek ofisinin, destek personelinin, mühendislerin varlığı inanılmaz bir şey. Yani bu diğer yerlerde çalışınca fark edilen bir şey. Yani aldığımız destek çok kritik ve olmazsa olmaz bir şey. Yani ben gidip de bir cihazı öğrenip çalıştıramam mesela. Onun için mühendisler var. İşte ben yani fikri mülkiyet hakkı dokümanını açınca bile bana bir titreme geliyor. Hiç hoşlanmıyorum öyle dokümanlardan. Onunla ilgilenen birilerinin olması çok iyi. Daha bu hafta proje onayında bir başka üniversitedeki hocamız UNAM ne kadar detaylı inceliyor her dokümanı. Bu çok güzel bir şey aslında. Bizde hiç böyle bir şey yok diye bir geri bildirim geldi. Bunlar önemli bizim bilim yapabilmemiz için. Böylece biz sadece deneysel kısmıyla ilgilenmiş oluyoruz. Teşekkürler hocam. Bu yolculuğun biraz da böyle zorlayıcı taraflarını konuşacak olursak, siz hocam bilimsel yolculuğunuzda sizi en çok zorlayan eşik neydi? Şey diyebilirim, belki burada akademisyen anneler adına konuşabilirim belki. Yani herhalde doğumdan sonra tekrar akademiye nasıl devam edeceğim meselesi çok büyük sıkıntı oluyor. Arada bir mola verdiğiniz, ara verdiğiniz zaman, hani ben çocuğumu yetiştireyim dediğiniz zaman bu sefer yani mesleğe ara vermiş oluyorsunuz, bilgileriniz biraz köreliyor ve tekrar sisteme giriş yapmak gerçekten zor oluyor. Burada akademisyen anneler de var biliyoruz. Yani böyle şey gibi oluyor maalesef bazı açılardan, böyle yürüyen vicdan azabı olarak yaşıyorsunuz yani. Hani mesela çocukla oynadığınız zaman diyorsunuz ki şimdi çalışmam gerekiyordu. İşte yemek yaptığınız ya da temizlik yaptığınız zaman şimdi çocukla oynayabilirdim diyordum. Yani böyle şey sürekli bir şeyleri yetiştirememe ve en az böyle 6-7 parçaya bölünme durumu oluyor.
Ya diğer sektörlerde de aynı şey oluyor ama akademide şöyle bir şey oluyor. Her şey beynimizin içinde olduğu için yani böyle şey gibi oluyor. İşi burada bırakıp sonra geri dönmekte zorlanıyoruz yani. Hani kendini başka bir şeye verdiğin zaman sürekli bir suçluluk hissi oluyor açıkçası. Benim de orada bir ara dönemim vardı ve tekrar böyle tekrar postdoc olarak geri dönüp ikisini beraber idare etmek açıkçası benim için biraz şeydi, zor bir süreçti, onu söyleyeyim. Peki bilim dünyasında ilerlerken sizi şaşırtan ya da beklemediğiniz bir zorlukla karşılaştınız mı? Şimdi buna cevap verirken önce beni şaşırtan olumlu bir iki olaydan bahsedip sonra yaşadığım olumsuz şeyden bahsedeceğim. Çünkü olumlu şeyler de çok var. Ben hep çok istekli bir öğrenciydim lisans döneminde. Hazırlık okurken bile farklı bölümlerdeki hocalarımızın araştırma laboratuvarına stajyer olarak kabul edilmek için çok böyle yırtıcılık yapıyordum. Diyorum hocam beni alın, hani burs istemiyorum, bir şey istemiyorum, sadece bir şeyler öğreneyim yanınızda diye. Ve sağ olsun çok fazla hocamız buna imkan sağladı ve ben bölümden mezun olurken 4 farklı branşta laboratuvar ortamı görüp artık master'a başlayacağım zaman ne çalışacağımdan emin bir şekilde mezun olmuştum. Bu çok kıymetli bir şey. Fakat bu kadar emek verip bir kariyer inşa etmeye çalışırken yaşadığımız zorluklar da olmuyor değil tabii ki. İşte master dönemim korkunç yoğun geçti. Aynı anda 2 master yapıyorum, işte danışman hocam yerine derslere gidiyorum, lab dersleri falan filan. Bunların hepsinin belli bir bana katkısı var. Ama artık doktora için oradan ayrılmak istediğimi söylediğim zaman çok kötü tepkilerle karşılaştım. Ekstra böyle savunmaya girmeme çok az bir zaman kalmıştı ve danışman hocam şey demişti bana, şu deneyleri de yap, öyle onları da teze ekleyelim, sonra savunmaya gir. Ben o deneyleri yetiştirebilmek için 2 ay laboratuvarda sabahladım ve sonra vazgeçtim, teze koymayacağız dedi. Yani bu beni çok üzmüştü ve birazcık da savunmaya girmemi geciktirmişti çünkü beni ikna etmek istiyordu aslında, biraz zaman kazanmak istedi diye yorumluyorum. Ama ben de artık başka bir yer, işte UNAM'a gelip biraz daha bildiklerimin üstüne bir şeyler katmayı ve tam anlamıyla bir ulusal laboratuvarda çalışmış olma tecrübesi de kazanmak istediğim için o yıldırmaların sonunda da yine de yılmayıp yok dedim hocam ben gideceğim. Öyle bir zorlukla karşılaşmıştım. Biraz şok olmuştum çünkü 6 yıldır senin yanındayım hocam ve hani bir şeyler öğrenmem, artık farklı bir yeri denemek istiyorum. Hani bu kadar önüme taş konmamalıydı. Ama onu da haklı buluyorum ya. Zor bir şey. O kadar uzun yıl çalıştığın öğrencinin birden ben gitmek istiyorum demesini. Ben de hoca olsam ben de biraz şey yapardım. Yıldırmaya çalışırdım yani. Aslında yani hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Esra bu zorluklarla karşılaşıldığında bunları aşmak için en çok yardımcı olan şey ne olmuş? Yani şöyle, işin gereği zorluklar çıkıyor bazen karşımıza, işte fiziki zorluklar, işin yapılışından kaynaklı zorluklar. Bazen tabii insan faktöründen, insan davranışından kaynaklı zorluklar. Ben hep hani şunu düşünüyorum zorluklarla karşılaştığımda, benim rol model aldığım kişiler nasıl davranır bu şekilde bakıyorum ve ilk önce benim benimsediğim şey şu oluyor, sağlam bir mentalite, yani mentalimi sağlam tutmam gerektiği, hani zorluk karşısında paniklemeyip, yılmayıp öyle. Ama benim zorluğu aşmamı kolaylaştıran şey aslında iletişim oluyor. Yani doğru iletişim kurmak, doğru kişilerle, tabii ki herkesle o zorluğu çözeceğim gibi bir şey değil ama hani ilgili kişiyle, doğru kişiyle kendi içinde bulunduğum zorluğu doğru şekilde ifade ederek hani aşmaya çalışmak benim işimi en çok kolaylaştıran şey bu oluyor açıkçası. Hani yaşadığım şeylerde genelde iletişimi ön plana alıyorum ben. Ayça Hocam, geriye baktığınızda zor dönemlerin size kattığını düşündüğünüz en önemli şey neydi? Benim laboratuvardan uzak kaldığım zamanlar oldu. 2 yıl işsizliğim var. İşsiz kaldığım bir dönem var. Korkunçtu gerçekten. Bir de bir hastalık dönemim var. Ama işsiz kaldığım dönem daha zordu psikolojik açıdan. O çok zorluyor. Yani benim bir sürü hobim var. İşte spor yapıyorum, resim yapıyorum, örgü örüyorum falan. Onların hiçbirinin anlamı kalmıyor işsizken. Onlar sadece
işten artan zamanda yapıldığında kıymetli olan şeylermiş. Yani o zaman keyif veriyor. Yoksa evde boş oturuyorsan kitap okumak bile o kadar zevkli gelmiyor. Çok zor geçti benim o 2 yılım. Kimse de sakinleştiremedi beni yani. Böyle şey, dinlenirsin işte iyi olur, bak ara verdin, kendini toplarsın falan yok. Yani ben bu tavsiyeler hiç ulaşmadı bana. Berbat geçti. İşsiz kaldığım dönem açıkçası. Sonra ben burada işte Michel Adams'ın laboratuvarında başladım daha sonra. O da çok güzel oldu açıkçası. Yani şu kazancı oldu. İşimi seviyormuşum ben. Çalışmayı da seviyormuşum. Boş durunca da hiç iyi olmuyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Bir de alan değiştirdim aslında. Ben o zaman kanser çalışıyordum onun öncesinde. Sonra neuroscience'a geçtim. Yani aslında benim ilgimi ne çekiyor? Ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Hani işte tamam çalışmak istiyorum ama aslında hani yaratmak istediğim değer ne? Veya ben ulaşmak istediğim hedef ne? Bunları da belirlememde faydalı oldu tabii ki o 2 sene. Çok net bir şekilde. Daha sonra ne yapmak istediğimden daha emin olarak devam ettim. Ben de eğer o bir önceki soruya bağlayabilirsek, şöyle o ara verdiğim süreçte bunu arkadaşlarımdan da biliyorum. Doktorayı bitirdikten sonra şey oluyorsunuz. Yani eğer ara veriyorsanız, direkt bir işe girmediyseniz ya da akademide devam etmediyseniz şey oluyor. Ben bu doktorayı niye yaptım? Yani o kadar acıyı niye çektim? Yani çocuğunuzu çok seviyorsunuz ya da yani hani onunla oynamak çok yani zevk veriyor, başka bir şey o. Ama sonra diyorsunuz ki yani bu emek boşa mı gidecek, yani benim bir şey yapmam lazım diyorsunuz, o bende de vardı açıkçası. Çok yönlü vicdan azaltı. Peki bu unutamadığınız ya da gurur duyduğunuz anlara bir şey konuşacak olursak Sezin Hocam, kariyerinizde evet tam da bunun için bu işi yapıyorum dediğiniz bir an oldu mu? Yani ben geçen sene de söyleşti belki onu örnek vermiştim ama benim kariyerimde bir şey var işte postdoc tekrar başladığım zaman doktoramda çalıştığım konuyla postdoc'ta çalıştığım konu birbirinden tamamen farklı. Yani doktoramda daha çok kimya mühendisliği esaslı çalışıyordum. Postdoc'a başladığım zaman doktora sonrasında orada tamamen tekrar fizikçilerin arasına döndüm. Ultraviyole lazerlerle deneyler yapıyoruz falan. Orada bu ikisini birleştirdiğim bir proje oldu. Bu 2 konuyu birleştirip farklı bir sentez yöntemi önerdik ve o şey gibi oldu benim için. Yani hani insan tabii ki hani hepimiz bilim insanı olarak yeni bir şeyler buluyoruz, şey yapıyoruz ama o süreç biraz böyle zordu. Yani 1 sene boyunca deney yapıyoruz, olmuyor, bir şeyleri değiştiriyoruz, böyle parametre havuzu sonsuza uzanıyor. Biz onu yavaş yavaş azaltıp böyle işte şey, hani şunu da denesek, bunu da denesek ne olur tarzında bir şey yaptıktan sonra en son o sentez yöntemini gösterebildik ve işte yani böyle fizikle kimyanın ara kesişim noktası gibi bir şey oldu ve yani benim en çok gururlandığım şey hani böyle onu başarabilmek ve böyle çok güzel bir yerde yayınlamak. O benim için şey her zaman farklı bir yerde olacak yani. Ayça Hocam, peki bilimsel çalışmalarınız içinde sizi en çok gururlandıran başarı hangisi? Ben temel bilimci olduğum için şu çıktımla çok gurur duyuyorum diyemiyorum maalesef. Çünkü temel bilim çok yavaş ilerleyen bir şey. Ve hani ben de şu hastalığa çözüm buldum diyemiyorsun. Çünkü binlerce laboratuvarın çıktılarının hepsi bir arada bir anlam ifade ediyor. O yüzden benim için aslında eğitim konusu daha önemli. Daha önemli değil, daha tatmin edici oluyor diye. Yani eski öğrencilerin ulaşması, işte YouTube'dan yayın yapıyorum. YouTube'daki öğrencilerin gönderdikleri mesajlar, onlar benim için çok anlamlı oluyor açıkçası. Yani çok motive edici oluyor benim açımdan. Dilşat'a geçersek, bir araştırmacı olarak kendinizi en görünür ve güçlü hissettiğiniz an neydi? Ya benim de aslında biraz böyle Ayça Hoca'daki gibi şuna yaptım ve bir çözüm buldum gibi bir hikayeden ziyade
Ben lisans Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum ve Bilkent Üniversitesi kadar öğrenciyi proje yazmaya teşvik eden bir okul değil ne yazık ki. Lisansta TÜBİTAK 2209 yazmaya karar vermiştim ve önümde hiçbir örneğim yoktu. Yani daha önce hiç buna danışmanlık yapan bir hocamız yok, yazmış hiç kimse yok, okuldan başvuru bile olmamış. Ben dedim ben bu işi bir şekilde hallederim. Ya çok emek verip bir proje yazdım ve 2209 için gayet fazla bir projeydi. Ve sonra o proje kabul alınca bu okulda ciddi bir haber değeri taşımaya başladı. Çünkü koca üniversiteden ilk defa bir 2209 başvurusu yapılmış ve kabul edilmiş. Bunun sonrasında öğrencilerde, özellikle mühendislik fakültesinde, kendi bölümündeki öğrencilerde bir bilinç oluşmaya başladı. Demek ki biz de yapabiliriz, biz de şansımızı deneyelim diye. Ve sonrasında çok fazla öğrenciye o şekilde yol gösterip bak şöyle bir şey yazabilirsin, yazarken şunlara dikkat et gibi yardımlarım olmuştu, yönlendirmiştim insanları. Bu çok keyifliydi. Okul tarafından bunun kıymeti bilinip takdir edilmek de tatlıydı. Böyle bir başarı belgesi falan vermişlerdi bana. Ya burada hani mevzu 2209 gibi düşük bütçeli bir projeden ziyade hani o okuldan ilk defa böyle bir şeyi çıkaran ve kabul alan insan olabilmek beni çok güçlü hissettirmişti. Hani o zaman şunu demiştim, yani okuduğumuz üniversitenin bazı dezavantajları olabilir ama bunları ele etmek bizim elimizde. Yani bunun üstesinden gelebiliriz daha fazla çalışarak diye. O zaman kendimi gerçekten çok güçlü hissetmiştim. Esra, sizin için başarıyı tanımlayan an ya da proje. Şöyle, yani bir örneklere başlayayım sonra şey yapacağım. Daha önceki çalıştığım bir yerde mesela bir radyoaktif ilaç üretimi yapıyorduk biz. Hani Ar-Ge kısmında çalışıyordum ve baştan sona mesela onu götürebilme fırsatı yakalamıştım. Orada artık hani sonuna geldiğimizde artık o üretime geçtiğinde bir hani hastaya gidiyor aslında. Ona dokunuyor. Orada hani şeyi fark ettim ben, yani yaptığım iş ne kadar doğru, düzgün, işte iyi bir şekilde olursa sonunda insana dokunuyor ve bu bir hani benim için başarı oluyor. Artık o hani bu şeye evrildi. Şimdi bana Aykut'un dediği gibi hani geri bildirim geldiğinde şu anda yaptığım işle alakalı diyorum ki işte hani bu insanın hayatında yerini bulmuş benim yaptığım iş diyorum. O benim başarı anlarım oluyor aslında. Onu da ilk defa orada hani keşfettim kendi açımdan bir şekilde. Bir de geleceğe bakacak olursak, Ayça Hocam, önümüzdeki yıllarda bilim ekosisteminde nasıl bir değişim görmek istersiniz? Daha çok destek, daha çok para diyeceğim. Yani şu anda da geçmişe göre iyiye gidiyor ama daha çok ihtiyacımız var. Özellikle burslar meselesi bizim için çok kritik. Yani öğrencileri destekleyebilme noktasında zorlanıyoruz açıkçası. Biraz daha herkes katılıyor. Yani bu hani araştırma konusunda özgürüz dedi ama 5 yıllık bir doktora öğrencisi aldığınızda o 5 yıl boyunca öğrenciye verilecek bursun yükü bir kısmı bizde, bir kısmı UNAM'da. Bizden biraz alınsa iyi olur, devlet kısmına doğru kaysa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Yani öğrencilere destek en önemlisi bence önce o geliyor. Yani biraz daha proje desteklerinde iyi durumdayız, fena değil. İyi gidiyor ama burslar konusunda sıkıntılıyız. Burs yüzünden alamadığımız öğrenci oluyor. Ve azımsanmayacak kadar. Bu genel bir sıkıntı. Mesela burada UNAM'ın desteği var ama mesela devlet üniversitelerinde şöyle bir şey oluyor. Öğrenci kazanıyor ama daha sonra kirayı ödeyemediği için Ankara'da kalamıyor ve kazandığı üniversiteye gelemiyor. Yani böyle bir durum var. Yani ne bileyim orada desteklerin gerçekten bence proje bütçesinden ayrı başka bir bütçe olması gerekiyor ve artık öğrenciler akademiyi tercih etmiyor maalesef bu sebepten. Evet. Bunun üzerine ekliyor ama eklemese şu an öğrenci bursları çok düşük. Yani bu çok ciddi bir sorun. Asgari ücretin altında çok net bir şekilde
öğrenci bursları. Onunla da bir öğrencinin artık yani 25 yaşındaki bir öğrencinin hayatını idame ettirmesi de mümkün değil sadece o bursla. Sezin Hocam, peki bilimde kariyer yapmak isteyen genç kadınlara özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Yani şeyi hep böyle olumsuz konuşmuş gibi olmuyor. Hani zorlukları var tabii ki, yani her iş gibi bir sürü zorluğu var ama bence burada asıl mesele böyle ne kadar zeki olduğunuz değil, bence onunla ilgili değil, ne kadar kararlı olduğunuzla ilgili. Yani o resilience dedikleri şey var ya, yani onun şey yapmanız gerekiyor, yani bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman devam etmesi gerekiyor. Çoğu zaman ben kendi öğrencilerimde ya da çevremdeki insanlarda da şey görüyorum, kadın öğrencilerde böyle bir şey var. Yaptığı şeyi daha aşağıda gösterme gibi ya da kendisinin yeterli olmadığı gibi, sanki yeterince zeki değil, yeterince yapamıyor, hep bir yeterince yapamama hissiyatı var. Genel olarak bence bize toplumsal rollerden dolayı böyle bir iç ses yükleniyor yani. Bence onu yani bilim dünyasında en azından bunu yapmamak gerekiyor. Yani her zaman kafandaki o iç ses konuşmaya başladığı zaman şey yapmak gerekiyor. Yani devam etmek gerekiyor. Tek çözümü bu. Yani her şekilde o motivasyonu kaybetmeden, kendine bunu yormadan, yani onu böyle iç sıkıntısı ya da bir içselleştirme yapmadan red mi edildi, o zaman bir daha göndereyim, şu mu oldu, hani oradan kabul almadım mı, o zaman bunu da yapayım şeklinde böyle bir ileri yani önümüzdeki maçlara bakalım gibi bir durum olması gerekiyor bence. O motivasyon olduktan sonra, o kararlılık olduktan sonra bence eninde sonunda bir şey oluyor yani. Ona devam etmek gerekiyor. Bence onu öyle söyleyebilirim. Evet, o çok önemli. Yani proje rehberi geldiği zaman en başlarda ben şey diyordum, cümle aleme rezil olduk falan gibi düşünüyordum. Yani çok kişisel algılıyordum. Şimdi artık yani onu aştığım için daha rahat olsun, düzeltiriz. Ne söylüyorsun? Yani o muhtemelen küresel ve her alanda o iç ses tüm kadınlarda Evet, var. Belki desibel farklılıkları vardır ama var diye düşünüyorum. Esra, bilim dünyasında bu kadın erkek daha eşit bir araştırma ortamı için en önemli adım ne olmalı? Yani fırsat eşitliği olmalı diye düşünüyorum. Yani burada örnek verebilirim aslında, kimya alanından Marie Curie'yi örnek verebilirim. Marie Curie ilk kariyer hayatına başladığında hiçbir akademiden kabul alamıyor. Bilim hayatına başlamak istediği, tamamen kadın olmasından kaynaklı. Daha sonra yani kendi uğraşlarıyla, çabalarıyla o sosyal bariyeri yeniyor aslında, hani aşıyor. Ve yani sonunda da 2 tane element keşfi yapıyor. Yani fırsat eşitliği bence çok önemli. Ve çeşitlilik de önemli bence kesinlikle. Hani kültürel farklılıklar, işte bakış açısı, problem çözme yeteneğindeki farklılıklar, bunları bir araya getirmek gerekiyor bence. Mesela de bir film vardı NASA'da geçen, işte Afro-Amerikalı kadınları anlatıyor. O uzay mekiğinin yörüngesinin matematiksel hesaplamalarını o kadınlar yapıyordu ama aslında yoklar NASA için. Tuvaleti bile kullanamıyorlar. Aynen, yani kahve içemiyorlar, tuvaleti kullanamıyorlar da yoklar yani. Aslında kendilerini yoktan var ettiler yani orada. Gerçekten hani o kültürel farklılıktan gelmişler, ırkları farklı ama yine de bilime ciddi katkıları oluyor. Yani bence fırsat eşitliği ve çeşitlilik yaratmak gerekiyor en öncelikli olarak. Son olarak genç araştırmacılara sana göre bir tavsiye verilse verilecek en önemli tavsiye ne olur? Yani genel olarak bence yılmamak, aslında hepimizin ortak söylediği şey bu.
Kendi özelimde konuşayım. Özellikle mühendislik fakültesinde bir kadın öğrendiyseniz hayat biraz zor oluyor. Yani hocalar derse hep beyler diye ders anlatıyor. Ben de en öndeyim ya. Ya bunları çok kafaya takmamak lazım ve her üniversitenin imkanları farklı. Mesela Bilkent Üniversitesi gerçekten araştırmaya değer veren bir üniversite ama hangi üniversitede olursa olsun insanlar, çalışan hocalar mutlaka var ve bence özellikle lisans dönemimizde hala böyle hayatın çok başlarındayken kendimizi ne kadar doldurabilirsek, akademik anlamda ilerlemek istiyorsak eğer, o kadar kıymetli bence. Ben çok lisans hayatım önce her boşluğumda çalıştım. Ders boşluklarımda bile laboratuvara inip bir şeyler öğrenmenin peşindeydim ve bunun bana şu an geldiğim yerde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Eğer bir akademik kariyer kurmak istiyorsa bir gençte bu şekilde biraz fazla öğrenme isteğiyle kendini bir yerlere sokmaya çalışabilir, biraz daha girişken olarak aslında. Çünkü bize direkt gel sen şu laboratuvarda çalış, bunları öğren ya da sadece lisansta sana teorik olarak verilen derslerle uygulamaya geçtiğin zaman her şey çok farklı. Biraz uygulamayı görebilmen lazım. O yüzden en önemli şey bence kendimize alanlar bulup nasıl gelişebileceğimizi biraz düşünüp ona göre adımlar atmak. Ya bunun belli bir yaş skalası yok tabii ama özellikle işte henüz lisansın başlarındayken hatta belki liseden itibaren bunları yapabiliyorsak, TÜBİTAK'ın çok güzel bir şeyler var, deney atölyeleri vesaire. Hani o şekilde kendimizi ne kadar geliştirebilirsek bence o kadar donanımlı bir şekilde akademiye başlarız ve bir şeylerde ilerleyebilmemiz ya da sağlam kalabilmemiz daha kolay olur. Çünkü hocaların da dediği gibi bir projeden red aldığınız zaman insan çok mutsuz oluyor. Ya ben hiçbir şey bilmiyor muyum? Niye böyle? Ya ben özellikle hani biraz daha size göre çok daha tecrübesiz olduğum için işte ilk proje önerimi reddedildiği zaman çok üzülmüştüm. Çünkü hani tezimle de alakalı bir çalışma. Hani ben boşuna mı çalışıyorum? Tezim mi kötü benim? Niye kabul edilmedi falan? Ya ama öyle değil. İşte yılmamak lazım. Başka grantlere başvurmak lazım. Gibi yani. Genel olarak kararlı olmak lazım. Ben işe dayak yapacağım. Bana çok staj başvurusu geliyor. Geri dönüş yapamıyoruz. Cevap yazamıyorum. Cevap yazamıyorsak genellikle şu demek oluyor. Şu an laboratuvarda yeriniz yok. Yani onun sizin CV'nizle hiçbir alakası yok. Bunu kişisel algılamamak gerekiyor ve sürekli denemek gerekiyor. Çünkü laboratuvarda bir kişiye ihtiyacımız oluyor ve o ihtiyacımız olan kişinin belli özellikleri var bizim için. Bizim için Zebrabalı labında çalışmak gibi olabilir. Yani bunun sizin CV'nizle, sınıfta kaçıncı olduğunuzla aslında alakası yok. Onun denk gelmesi gerekiyor sadece. Sürekli denemek gerekiyor yani. Stajca cevap alamayınca. O da yıldıran bir süreç hocam. Özellikle lisansta Evet. öğrenci kendi kendine bırakılıyor. Yani o stajı kendin ayarlayabilmek zorundasın ve düzgün bir yerde bulamazsan mahvolduğum psikolojisine giriyor öğrenci haklı olarak. Ama işte yani hayır ya da evet demek en kolayı. Hayır demek için de yani hiç istemediğimiz biri olması lazım. Eğer hiç cevap gelmiyorsa aslında iyi bir şey. Tamam demek ki yer yok demek. Öyle devam. Evet, değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Gerçekten ilham verici bir sohbet oldu. Bu arada başlangıçta böyle dünyadan, Türkiye'den sayılar verirken UNAM'dan vermemiş olduğumuzu fark ettim. Minicik miyim onu da söyleyeyim. Aslında güzel doktora sayısı da kadınlar erkeklerden fazla UNAM'da. 24 kadın doktora öğrenci sayısı var, 22 erkek. Yüksek lisansta da 35 kadın, 48 erkek var. Personelde oran %39 kadın, %61 erkek güncel olarak. Yani tabii ki bu rakamın artması da hedefleniyor. Zaten yakın bir zamanda Sanki biraz daha fazla olması lazım. Değil. %42 diye hesapladım ben en son. GEP'te yazanı aldım, GEP 100. Ha evet, şimdi GEP öyle ama şimdi yıllık rapor hazırlıyoruz. Arkadaşlara göre gönderdim, %42 son. Zaten bu arada salondan da soru veya katkı Ben soru sormak istiyorum. Samimi bir ortam olduğu için kadın olarak çalışan kadın çalışan için nasıl bir yer sizce ve yani ne iyileştirilmeli?
Varsın görüşünüz. Yani kadın hoca sayısı arttırılabilir. Yani onun için hani kadınların bir alakası olabiliyor. Bazen çok güzel başvurular oluyor. Yani sona ulaşmıyor bazen ama mesela yani onun sayısı artarsa biraz daha Düşünseniz diyorsunuz. Yok, yani şey gibi oluyor. Ya tabii ki bunun kadın erkek etkisi yok yani hepimizin başka diğer hocalarımızda da iletişim halindeyiz, ortak çalışıyoruz, yemekte yapıyoruz ama bazen mesela iki hoca hasta oluyor ya da Bonya Hoca gelmiyor, Ayça olmuyor falan. Yani böyle çok bir faculty meeting'de mesela çok ilginç hissettiriyor yani. Yani böyle erkek baskın bir ortam gibi oluyor. Mesela o sayı artırılabilir zaten. Yani aslında birçok kaliteli çalışma yapan ama bazen mesela yapamayan hani yolunu tam yapamayan hani iyi üniversitelere çevirmek isteyen bir sürü araştırmacı var. Aslında belki biraz onun bir avantaj sağlanabilir belki öyle bir şey söyleyeceğim. Yani bir kadın olarak burada çalışmak şöyle rahat. Cihazlarla alakalı bir sıkıntı yaşadığımız zaman hani tek başımıza onunla uğraşmak zorunda kalmıyoruz ya da bir şey bozuluyor ediyor. İşte teknik ekip ciddi anlamda kolaylık sağlıyor bize. Çünkü yani ben eskiden öyleydi, rehimimi bile kendim yapıyordum ama şu an onu yapmak zorunda olmamak beni çok rahatlatıyor. O konuda keyifli bir ortam. Çalışma ortamının çok böyle yoğun erkek olmaması da biraz daha safe hissettiriyor bazı şeylerde. Çünkü kendini kanıtlama çabası göstermek zorunda kalmıyorsun çünkü görünürsün gayet. Sadece şöyle ufak bir negatiflik söyleyebilirim. Genel olarak UNAM belki yapıldığı zamanki altyapıyı şu anki yoğunluk kaldırmıyor olabilir. Biraz havalandırma konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum ve ne soluduğumuzu bilmiyoruz. Mesela bir kadın olarak düşünüyorum, üremeye toksik şeyler soluyor olabiliriz ki mutlaka soluyoruzdur. Çünkü her laboratuvarda hegzam vardır değil mi hocam? Yani solumamamız mümkün değil gibi şeyler. Ya onlar belki iyileştirilebilir ama bu cinsiyetten de bağımsız genel olarak insan sağlığı için yapmamız gereken şeyler. Ya onun dışında ben bir kadın araştırmacı olarak gayet UNAM'dan memnunum yani. Bizi zorlayan, en azından cinsiyet yönünden zorlayan şeyler yaşamıyorum ben. Evet, burada yani cinsiyetten dolayı o şekilde bir ayrım ya da herhangi bir mobbing, herhangi bir şey yapılmıyor yani. Hani öteki üniversitelerden örnekleri çok duyuyoruz. Hani burada onunla uğraşmıyoruz. Yani. Hani kafamızda o düşünce yok bence. O açıdan güzel oluyor. Ben fen lisesinde onu en yoğun hissettiğim yer orasıydı. Daha sonra lisansta okurken zaten Boğaziçi'nde kadın hocalarımız vardı. O güzel bir şey yani. Kadın hocaların olması bence çok önemli. Çünkü hani sen de yapabilirsin hissiyatı oradan geliyor. Ben Boğaziçi'nde onu aldım en azından. Çünkü biz fen lisesindeyken yani fen lisesini kazanıp gitmiş olmamıza rağmen hani fizik ve matematikte kızların kafası basmaz anlayışı vardı ve çok netti. Yani o hissettirilmenin ötesinde söyleniyordu. Ben sınıf başkanı olduğum zaman bile kızdan başkan mı olur, bu kadar erkeği nasıl idare edeceksin diye düşürüldüm. Daha o zaman demokratik sarsıntıdaydı yani sene 93 ama maalesef öyleydi. Ve bizde hani hep şey oldu, ben mesela işte fiziğe yönlenmiştim aslında ilginç bir şekilde. Beni fiziğe almadılar yani. Sen biyolojiden gel olimpiyatlara dendi. Öyle uygun bir orta hocalarımız yani. Kızlar biyoloji okur gibi bir şey var. İşte mesela meslek yönlendirmesinde sen tıp fakültesine gitsin, çocuk doktoru olursun, dermatolog olursun. Ama işte beyin cerrahı veya kalp cerrahı olmaz gibi böyle çok sanki genel geçer yargılarmış gibi bize sunulan şeyler vardı ben lisedeyken. Ve bu hala var. Tıp fakültelerinde hala daha profesör aşamasında yani noktasında cerrahlar arasında kadınlar ne kadar bilmiyorum ama azdır herhalde. Böyle bir yönlendirme çok net vardı ben lisesindeyken. Sonra Boğaziçi'nde ilginç bir şekilde BG bölümündeki tüm hocalar kadındı. Onun için bu çok güzel yıkılmış oldu böylece.
Burada da ODTÜ Elektronik'te mesela çok kadın hocalar var yine. Bu güzel bir şey. Hiç kadın hocam yok aşamasında. bizim. Hiç dersime kadın hoca gelmedi. İşte evet. Sen çok güzel söyledin. Fen lisesinde bizim kadın hocamız yoktu mesela. Evet. Ve hocalar geceleri nöbetçi kalıyorlar yurtlarda ve kadın hoca yok. Kadın nöbetçi de yok. Yani hani o kadar bir aslında orada olmaman lazım hissi veriliyor ki zaten biz yani 1. sınıfın sonunda kızların çoğu ayrıldı zaten okuldan. Hani uygun olmadığı için kızlara okulda orada bu hissettirildiği için çoğu da ayrılmıştı mesela. Ben kendi adıma sorayım. Ben teknik ekipte çalışan bir kadın mühendisi olarak daha önceki çalıştığım yerler hep benim fabrika ortamlarıydı. İşte maden tesisleri, işte kalemcilik sektöründeki fabrikalar. Orada mesela çok şey yaşadığım oluyordu. Bir problemi anlatmaya çalıştığımda ya işte sen elinin hamuruyla şimdi falan diye böyle hani oradaki işte ne bileyim tesisteki abilerimiz diyeyim hani yönetimdeki sorumlu ya işte onu buluruz biz sen kafanı yorma falan gibi böyle şeylerle karşılaştığım oluyordu. Burada mesela hiç öyle bir ortam tam tersi hani teknik ekipteki diğer mühendis abilerimizle işte diğer arkadaşlarımızla yani bir problem olduğunda cihazın başına gidip şurasından mı burasından mı hani bu cihaz ne işe yarıyordu, şu muydu, bu muydu, bu fikir alışverişini yapıyoruz. Orada hiç mesela öyle bir şeyle karışmıyor. Sen elin hamuruyla karışmadık, hallederiz demiyorlar. Tam tersi hani fikrini alıyorlar daha hani çözmek için bilgini soruyorlar. Hani nasıl yapılabilir falan gibi. Yani bu şeyler yaşıyoruz bundan da. O yüzden çalışmaktan memnunum ben de. Yani geliştirilebilecek birçok alan mutlaka vardır. Şu an aklıma gelmiyor benim. Yani en önemlisi aslında eğer hani işini yaparken kadın veya erkek olma gündeme gelmiyorsa zaten ayrımcılık yoktur demektir yani. O da burada gündeme gelmiyor açıkçası bu anlamda. Yani sen kadınsın gibi bir şey hiç konuşulmuyor veya hissettirilmiyor. O önemli. Evet, kesinlikle. Soru ya da Ben bir ekleme. öneri yapmak isterim Özgür Bey. Belki hocalarla ilgili değil ama öğrencilerle ilgili. Mesela ben doktoradayken şimdi düşündüm de özellikle ikinci senede bayağı yani işte birinci, ikinci seneler biraz daha böyle işte Dilşat'ın dediği gibi acaba benim doktora tezim doğru mu işte doğru yere mi gidiyorum, bu bir yere varacak mı sonuçta falan diye düşündüğüm zamanlarda bana çok destek olan bir şey ilk sonuçlarımı sunabilmem olmuştu. Onu da şöyle okulun verdiği kadın doktor öğrencileri için sadece kadın doktor öğrencileri için olan bir travel grant vardı. Onunla beraber ben bir kongreye gitmiştim. Tabii buna ben başvurmuştum yani üniversite çapında olduğu için yani çok da fazla yoktu. 5 kişi veriyorlardı. O sene de almış ve gitmiştim ve o beni gerçekten çok böyle ateşledi yani bu noktadan sonra. Evet, güzel bir şeyler yapıyormuşum ya, ben işte insanlara biliniyorum. Orada tabii feedback de aldım. Belki böyle bir program yapılabilir hani o anda, kadın öğrenciler için. Bilmiyorum, unutmamızda. Seviyoruzda çünkü tarzdan gözüküyor. Yani onların içerisinden çok iyi bir tanesini her şeyde böyle destekliyor. Çünkü bunlarda böyle şeyler çok rahat yapılıyor. Daha böyle soft bir ortam olduğu için çok yani siz buna karar verip belirleyebildiğinizden dolayı. Yani çok güzel söyledin çünkü ben de aslında master'ın sonunda bir burs kazanmıştım Avrupa'da bir kuruluştu o da. Kadınlara özellikle veriyordu, genç kadınlara. Ve sonra da biz Paris'e götürmüşlerdi. Paris'te de güzel bir otelde ama böyle kızlar paylaşımlı odalar ayarlamışlardı bize. Böylece hani daha ekonomik olmuştu hem de daha güvenli olmuştu yani çok genç olunca bunlar önemli oluyor tabii. Öyle benim de bir otelde kalmak aslında. Yani şu an sırada bir tane ama ancak yapıyorum gibi bazı şeyler ancak yapmıştım, bazıları cebinden karşılaştım ama o görünme hissi ya da onu alma hissi yani orada. Çünkü ben orada mesela okulun çok parçası gibi hissetmiyordum ilk başta. Sadece hocamla görüşüyorum ama sonra evet ya ben bu üniversitede doktor öğrencisiyim diye o
şey geldi, bana geldi orada. Güzel bir şey. Evet. Lise dişli komitemiz var orada. Evet, aklıma böyle bir şey geldi yani. Teşekkür Bu ederim. kadın öğrencilere yani bunun desteklediğini gösteren somut bir örnek olması açısından güzel olabilir. Bize tek başına yeterli olur herhalde. Konferans katılım ücretini ödemek gibi. Çünkü öğrenciler hani ucuz bilet ve kalacak yer buluyor ama Evet. konferans katılım paraları korkunç bir Gerçekten şey. çok yüksek. O yüzden belki o karşılanabilir. Erkekler üzülebilir bu sefer. Konferans katılım ücreti çok jenerik şey bir şey yaptık. Aslında bu manda var zaten. Yani halihazırda sadece fellow bursu almış öğrencilerimiz için uygulanan bir şey. Konferans seyahat desteği veriyoruz. Ama cinsiyet Verdiğimiz şey oldu. Hayır, pozitif yok, ayrımcılık. hayır, bir pozitif ayrımcılık yok. Ama sizin sözünü ettiğiniz tamamen bir pozitif ayrımcılık, özendirici bir durum olabilir ayrıca. Ama halihazırda bunların bu desteği devam ediyor ama fellow bursu almışsa öğrenci. Evet. Son zamanlarda da çok fellow bursu yer almadığımız için. Neyse bu dönem aldık bir tane fellow bursunu. Kadın adayları da daha çok çekebilir aslında unamak böyle bir şey yani. Evet, çok. Sizin aileniz tam bir amacına hizmet Evet. eden fırsat eşitliyor örneğin. Evet, Mesela. evet. Yani sizi güçlendirmiş, yani benim Kesinlikle. sevmişsiniz, yaptığım şey Evet. bağlılık hissetmişsiniz kurumuza. Evet. Çünkü üniversitenin adıyla geçiyordu. Hangi üniversite? Nasıl? Hangi üniversite değil mi? Yok Almanya'daydı. Almanya'da Freiburg'daydı. Yani Louis Travel Grant diye geçiyordu. Yani o hakikaten böyle beni bayağı bir şey yaptı. Evet ya, grant aldım ben. Evet, özgür geldi. Aidiyet hissi kazandırması. Kesinlikle evet. Evet, üniversite yani. Hatta ertesinde ben bir tişörtümü almıştım üniversitede. Tişört ya. Tabii. Başka bir sorusu olan ya da yani bir yorumu olan, katkı vermek isteyen varsa. Sizin Yani benim var. Ben 4 saat kesintisiz konuşabiliyorum. Denedim, test ettim. Yani şu an gerçekten çok olumsuz olaylar peş peşe geliyor dünyada, Türkiye'de, dünyada. İnanılmaz bir moral bozukluğu var herkeste. Ama yani eve kapanıp yorganın altında yatmak çözüm değil. Ben ona işsizken denedim, olmuyor. Oradan bir yere varılmıyor. Yani devam etmek en iyisi gerçekten de bir şekilde. Ya ben niye devam edeyim? Dünya bu halde, işte savaşlar, ölümler, bir sürü üzücü olay. Yani tam da o sebeple zaten devam etmek gerekiyor. Ya yaptığın işin bir anlamı yok gibi görünebiliyor günlük hayatta, gündelik olarak ama baktığınız zaman aslında dünyayı ileriye götüren, hani iyiye götüren, iyi olan her şeyin altından bilim ve sanat çıkıyor. Biz de bunun bilim kısmındayız. O yüzden de devam etmemiz gerekiyor. Benim yaptığım katkı ne kadar, ne olabilir ki diye düşünmeden o herkesin kolektif katkısıyla çünkü ilerliyor. Teşekkürler. Çok teşekkür